Merhaba arkadaşlar. Sizleri sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla, muhabbetimle selamlıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda anlatacağımız, aktaracağımız ve açıklayacağımız temel husus, temel konu hukuk. Evet arkadaşlar, hukuk fakültesi zor mudur, kolay mıdır, artısı, eksisi, avantajları, dezavantajları var mıdır? Varsa nelerdir? Bunlara ilişkin bir takım genel hatlarına ilişkin bilgiler vermeye, aktarmaya, edindiğim bilgileri, tecrübeleri sizlerin istifadenize sunmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, hukuk fakültesi esasında çok zor bir bölümdür. Bunu istisnasız söyleyebilirim. Çünkü neden? Hukuk fakültesi hem üniversite sınavında belli bir başarı puanı buna ilaveten de başarı sıralaması isteyen bir bölümdür. Siz ilgili başarı puanını veyahut da başarı sıralamasına sahip olduğunuzda Türkiye'deki istediğiniz üniversiteye, devlet üniversitesi olabilir, maddi durumunuz iyiyse, ekonomik olarak güçlüyseniz vakıf üniversitesini de tercih edebilirsiniz. Aslında hukuk fakültesi neden zor olduğuna geldiğimiz zaman şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Hukuk fakültesi her ne kadar sözel ağırlıklı görünse de aslında matematiğin analitik kısmını anlama, yorumlama, muhakeme ve analiz aşamasını ister. Çünkü neden? Herhangi bir kanun maddesini anlamak için, yorumlamak için, muhakeme etmek için, ona ilişkin bir takım hükümler çıkarmak için belli bir matematiksel altyapımızın olması lazım gelecektir. Çünkü neden? Matematikte gördüğümüz teoremler, efendime söyleyeyim varsayımsal, x dediğimiz y oluyor, y dediğimizde x oluyor gibi olaylar, varsayımsal ve varsayımlar üzerine konuştuğumuz bir alanda, keza geometri olarak da analitik geometri üzerinde ya da elips, hiperbol, parabol gibi konularda baktığımız zaman onlar hep bilgi. Bilgi yetmiyor. Buna ilaveten yorumlama da yetmiyor. Anlama da yetmiyor. Anladığını, bilgini sentezlemesi vasıtasıyla oluşan bir takım altyapı istiyor. Yani hukuk göründüğü gibi kolay bir ders değildir. Bir bölüm değildir. Hele hele bir fakülte hiç değildir. Evet arkadaşlar, yani hukuk fakültesini düşünüyorsanız, tercih etmek istiyorsanız, halihazırda böyle bir fikriniz varsa benim size tavsiyem şudur. Bir defa değil, 10 defa değil, 100 defa değil, 1000 defa düşünün. Çünkü neden? Hukuk fakültesi zor bir bölümdür. Sonra işte ben kazandım, ben bunu yaptım, şunu oldu, bu oldu, ben beklentilerim, hayallerimi hiçbir şekilde karşılamadı şeklinde hüsranlarınız olabilir. Bunu yaşamamak, bu hallere düşmemek için size nacizane tavsiyem öncelikle arkadaşlar fikri yapınızı oluşturun. Çünkü üniversite sınavını kazandıktan sonra Türkiye'deki herhangi bir devlet üniversitesi veyahut da vakıf üniversitesine kayıt yaptırdıktan sonraki süre zarfı içerisinde üniversiteye başladığınız zaman içerisinde günü gününe göreceğiniz dersleri tekrar etmeniz lazım gelecektir. Eğer ki günü gününe belli bir saat aralığında çalışmazsanız, tekrar etmezseniz, derslere gitmezseniz olacağı şey şudur. Ya sene uzatımına gider, ya o derslerden kalırsınız, ya da o dersi alttan almak durumu olur, ya da bütünlemesine kalırsınız, ya da efendime söyleyeyim yaz okulunda kalırsınız. Yani dersler acayip bir şekilde zor ama imkansız değil. Yapabilirsiniz. Günü gününe belli bir periyot aralığında, belli bir zaman dilimi ekseriyetinde çalışırsanız yapabilirsiniz. Ama çalışmazsanız olmazsa olmaz. Yani üniversite şu değildir. Yan gelip yatma yeri değildir. Gezme tozma yeri değildir.
Şunu da yanlış anlamayın. Yani sen de her şeyi kısıtlıyorsun ya da sınırlandırıyorsun gibi anlamına gelmesin. Tabii ki arkadaşlar seyahat etmek, gezmek, tozmak, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak herkesin hakkı. Ancak günü gününe ders çalışmayı da ihmal etmemek kaydıyla bu söylediğim aktiviteleri ya da başka ilgilendiğiniz hobileri, kitap okuma, tiyatroya gitme, sinema yapma ve benzeri bir takım faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Ancak hukuk fakültesi diğer alanlardan farklı olarak her zaman emek ister, çalışma ister. Her zaman bir şekilde tekrar isteyen bir alan olduğu için bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Günü gününe dersleri tekrar etmek, derslere girmek, derslerde kısa kısa not almak, ondan sonra kitaplardaki özel noktaları, özel vurguları altını çizmek, ona ilişkin bilgileri aklımıza hıfzetmek, ona ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulunmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, hukuk fakültesine söylediğimiz gibi avantajları var, dezavantajları var. Ben şu ana kadar aktardıklarım dezavantajlarıydı. Avantajları ise arkadaşlar şunlardır. Yani hukuk fakültesi mezun olduktan sonra istediğiniz şeyi yapabilir misiniz? Belli başlı şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Türkiye'deki herhangi bir baroya kayıtlı bir avukat olabilirsiniz. Bunun da belli başlı şartları var. Şartları da şu arkadaşlar. Bir sene boyunca ya da uygulamada değişiklik arz edebilir. Bir sene boyunca staj yapmanız gerekiyor. Onun dışında isterseniz büroda, isterseniz de bir avukata bağlı olarak, bir baroya kayıtlı olarak da avukatlık mesleğini icra edebilirsiniz. Hakim ve savcı da olabilirsiniz. Hakim ve savcı olmanın temel ön koşulu Türkiye'deki herhangi bir hukuk fakültesinden mezun olmak. Eğer ki Türkiye'deki herhangi bir hukuk fakültesinden mezunsanız, ondan sonra yazılı sınav dediğimiz adli hakimlik, idari hakimlik ya da adli hakimlik, idari hakimlik sınavının yazılı sınavına belli şartları sağladığınızda, belli puanı aldığınızda keza orada da ne yapabilirsiniz? Hakim olabilirsiniz. Yazılı sınavı başarıyla tamamladınız. Akabindeki mülakatı da başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye Bilimler Akademisi değil, Türkiye Adalet Akademisi'nde ne yapıyorsunuz? Orada belli başlı staj dönemi dediğimiz orada bir takım hakimlik ve savcılık mesleğine ilişkin eğitim alıyorsunuz. Ondan sonraki süre zarfı içerisinde Türkiye'deki ilk derece mahkemesinde görev alıyorsunuz. Keza kaymakam da olabilirsiniz. Kaymakam olmanın temel koşulu da dediğimiz gibi Türkiye'deki herhangi bir hukuk fakültesine mezun olmak. Eğer ki Türkiye'deki herhangi bir hukuk fakültesine mezun olduktan sonra ne yapabilirsiniz? Kaymakamlık sınavına girirsiniz. Kaymakamlık sınavına girdikten sonra belli bir puan aralığını aldıktan sonra yine hakimlik sınavında olduğu gibi, hakimlik mesleğinde olduğu gibi kaymakamlık mesleğinde de mülakat aşamasına geçiyorsunuz. Mülakat aşamasında da belli bir puan aralığını aldıktan sonra mülakatta da iyi bir şekilde sonuçlandırıldıktan sonra ne yapıyorsunuz? Kaymakam olabiliyorsunuz. Kaymakamlık mesleğini icra edebilirsiniz. Hakim dedik, kaymakamlık dedik, vali dedik. Vali de olabilirsiniz. Tabii ki vali olmanın temel koşulunda birisi hukuk fakültesi mezunu olmak. Ancak valinin diğerinden farklı bir usulü var. 5 yıl boyunca kamuda resmi bir şekilde yani kamuda çalışmış olması koşulu aranıyor. Onun için de valilik sınavına girmeniz için de hukuk fakültesi mezunu olmak birinci koşulumuz. İkinci koşulumuz ise 5 yıl kamuda çalışmış olması koşulu aranıyor. Vali olabilirsiniz, kaymakam olabilirsiniz, avukat olabilirsiniz, hakim olabilirsiniz, savcı olabilirsiniz. Noter dediğimiz yerlerde de görev alabilirsiniz. İcra müdürü, icra müdür yardımcısı da olabilirsiniz. Yani alanı önü geniş. Evet arkadaşlar, avantajları da bu yöndeydi. Beni dinlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.
Sağ olun, var olun, afiyette kalın. Hepinize iyi günler diliyorum. Esen kalın, hoş kalın.